Bak burada mama var. Al bakalım. 2 tane yiyecek, sonra gene dışarı çıkacak. Hadi çık bakalım. En son yeni sezonu Eylül'de açacağımdan bahsetmiştim. Ama bizim için güzel bir gelişme oldu. O yüzden yine kamera karşısına geçtim. Yaza girerken bizim en önemli görevlerimizden biri vize almak. Biz de Bodrum'da yaşadığımızdan Kos, Kalimnos, Leros gibi adalar neredeyse bize bir taş atımı uzaklıkta. Bizim bitkiler çok susuz kalmış. Üstelik sevgili arkadaşım Seçkin'in dediği üzere buradan bisikletle yarım saatte ülke değiştirmek çok büyük bir nimet işte. O yüzden vize almak bizim için önemli bir görev. Ay sıcakmış babacığım. Oha bu ne? Bu arada bizim de gündelik görevlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Hülya'nın bir gönderisi vardı, onun için kargo şirketine geldik. Son birkaç yıldır biz Türkler için vize almak gerçekten ciddi problem. Hatta red oranlarının arttığı falan da tartışılmıştı, hatırlayacaksınız. Buna karşın hani vizeyi geçtim, randevu almak bile artık büyük sıkıntı. Özellikle son 1-2 yıldır ciddi sıkıntı. Bir de bunun üstüne işte bu yurt dışı çıkış harçları falan filan eklendi. İşte 3.000 liralardan 1.500 liralardan falan bahsediyordu. Yani sanki birileri diyor ki otur oturduğun yerde, hiçbir yere gitme, evinde kal. Ama biz buna rağmen Mayıs ayından itibaren ısrarlı bir şekilde randevumuzu almaya çalışıyorduk. Artık herhalde yoğunluktan olsa gerek bir sistem değişikliğine de gitmişler. Bu randevu çağrıları artık ilgili kurumların sosyal medya hesaplarından yapılıyor. İşte onu böyle bir takibe alıyorsunuz. Ondan sonra nöbete başlıyorsunuz ve ilgili bildirim geldiğinde artık bir yarış başlıyor. Uyanık ve hazır olanlar o randevuyu kapabiliyorlar. Ondan sonrası malum çeşitli evraklar toplama meselesi başlıyor. Barkodlu, imzalı, banka kayıtları, mal varlığın. En nihayetinde 11 Temmuz'da bizim de randevu başvurumuz çıktı. Başvurumuzu yaptık daha doğrusu ve 10 gün içerisinde de 3 aylık vizemizi aldık. Bu da şu demek oluyor, aslında Kasım başına kadar artık istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi plan yapabiliriz. O halde ilk durağımız neresi olacak? Elbette Kos. Şimdi her ne kadar Bodrum'dan Kos'a geçmek yarım saattense de işlemlerle falan o kadar uzuyor ki herhalde bugün en uzun, değil mi? En uzunuydu. Sabah 8'de girdik. İşte check-in, pasaport işlemleri vesaire. Kos'a girişimiz 11.30'tu. Yani aşağı yukarı 3,5 saat vakit kaybettik. Bodrum'a ilk taşındığımızda fark ettik ki burada edindiğimiz arkadaşlarımızın pek çoğu Kos'a alışveriş için gidiyor. Ne bileyim çeşitli markalarda ve çeşitlerde peynir ürünleri, şarküteri ürünleri, hatta Türkiye'de üretilen ve orada daha ucuz alınabilen rakı Kos'a geçmek için çok geçerli bir sebep. Hatta Kos'a geçemeyen, o an için vizesi olmayan pek çok dostumuzun gidenlerin ellerine listeler sıkıştırdıklarını falan da hatırlıyorum. Kos'tan insanlar da mesela ucuz olduğu için sigara almaya falan gelebiliyorlar. Bunlara şahit oldum. Yani aslına bakarsanız bu işte Türkler Yunan adaları, işte Yunan adalarında tatil yapıyorlar klişesinden ayrı olarak Kos'a gelmeyi biraz daha böyle bir sınır alışverişi. Hani vardır ya işte Edirne'den Bulgaristan'a geçilir. Bulgarlar Edirne'ye gelir. Öyle düşünmek gerekiyor. Yine de Türklerin tatil için neden Yunan adalarını tercih ettiği hala bir tartışma konusu. Yani evet, misafirperverlik, uygun fiyatlar, güler yüz vesaire, hani aklınıza ne gelebilir? Tecrübe edenleriniz vardır zaten. Ama galiba bu tartışmanın dışında Yunan adalarını tercih etmek ya da Yunan'ı tercih etmek benim için çok daha derin bir şey. Bir kere pek çok şeye el
değmemiş, böyle dokunulmamış. Sanki zamanı bir yerde durdurmuşlar gibi. Bir taraftan da canlı ve renkli bir kültürleri var. Çocukluğuma çok benzetiyorum. Çocukluğuma çok götürüyor beni. Hadi Kos'u ayrı tutalım. Ama geçen yıl gittiğimiz Leros, Atina, yıllar önce gittiğimiz Midilli. Ben de böyle çocukluğumun o tasasız ve mutlu günlerini sanki bir kutuya koymuşlar, şişelemişler de orada bir yerde saklıyorlarmış hissi uyandırıyor. Tabii Kos'un pratik bir avantajı da var. Buradan Atina'ya 1 saatle uçakla ya da 10-11 saat feribotla gidebiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük avantaj. Biz geçen yıl Atina'ya giderken İstanbul üzerinden gitmiştik. Hem biraz karışık olmuştu hem böyle rötarlı. Bilmiyorum, biraz zaman kaybetmişiz gibi hissettim. Valla karşılaştırmadım ama belki biraz da para da kaybettik o seçenekle. Yani Kos böyle bir avantaj sağlıyor. Eğer bir şekilde Barcelona'ya tekrar gidersek o Orçun'u ziyarete, bence bu yöntem çok daha makul olacak. Dolayısıyla Kos'a yapılan bu geziler bizim için sadece alışverişten ibaret değil. Pratik faydaların ve duygusal tatminin bence mükemmel bir karışımı. İster çocukluğa ait bir lezzet buluyor olmanın sevinci olsun, isterse pratik faydaları, bu deneyimler hayatımıza eşsiz bir zenginlik kattı. Sizler de kendiniz için benzer hisleri uyandıran yerleri bir düşünün ve keşfetmek için adım atın. Zira mesele sadece manzara değiştirmek, bir tatil yapmak değil. Bence bu geziler, bu ziyaretler bundan çok daha fazlasını sunuyor, çok daha fazla kapı açıyor. Bir de Kos'u tercih edişimiz biraz da refleks aslında. Zira bize işlemleri koşturmalı olduğu için sizden hemen bir nereye gideceksin falan, biletini göster, otelini göster falan gibi şeyler de soruyorlar biliyorsunuz. Hemen dibimiz olduğu için yarım saat direkt Kos'a bilet alıyoruz biz de. Aslında Leros'a da alabilirdik, Kalinos'a da alabilirdik. Çünkü Bodrum'dan Rodos keza oralara da feribot seferleri var. Ama biz böyle bir refleksle Kos'a bilet almıştık. Günübirlik almıştık üstelik. Valla uzun yıllardır arkadaşım olan, uzun yıllar meslektaşım olan Evren de 2 haftalığına Bodrum'a gelince ben de dedi size katılayım Kos'a. Dolayısıyla onun katılmasıyla biz de planımızı değiştirdik. Biletlerimizin süresini uzattık. Aslında bizim niyetimiz gerçekten alışveriş yapıp geri dönmekti. Fakat Evren'in katılmasıyla biletlerimizi de uzatınca konaklama bulunması gerekiyordu. Zor da olsak bulduk aslında. Hatta yine tarihler imkan verseydi belki kalış süremizi 1-2 gün daha uzatabilirdik. Aklımızdan geçirdik. Belki araba kiralarız, Kefelos tarafına gideriz. Bilmediğimiz koyları dolaşırız. Fakat bunu bir sonraki sefere bırakalım dedik. Zira dediğim gibi yer yoktu hiçbir yerde. Bir de tabii benim Bodrum'dan Kos'a geçen arkadaşlarımın pek çoğu aslında bisikletlerini yanlarında götürüyorlar. Vallahi bisikletle adayı dolaşmak hiç fena bir fikir değil. Bir dahaki sefere ben bunu kendi adıma yapmayı gerçekten çok isterim. Kısmet. Bu Kos gezisiyle bizim sakin, hiçbir şey yapmayarak devam ettiğimiz yaz bir parça hareketlendi ve bundan sonra da bizim için yeni maceralar kapıda gözüküyor. Nasılsa vizemiz var. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.